Bu Epson M5799 çalışır gibi görünüyor ama 4025 hatasına düşürüyor. Dışarıdan bakınca sorun anlaşılmıyor. Ama kafa hareketi olması gerektiği gibi değil. Burada kafa kayışını tutan üst plastik parça kırılmış. Kayış serbest kalınca kafa sağa sola düzgün gidemiyor. Bu da yazıcıyı direkt 4025 hatasına düşürüyor. Parçayı söküp kırık noktayı net şekilde göstereceğim. Onarımı yaptıktan sonra da test sayfası alıp sonucu birlikte göreceğiz. Yan profilden baktığımızda yazıcının çalışır gibi görünüp hata verdiğini net şekilde görebiliyoruz. Ekranda da 4025 hata kodu açık şekilde görünüyor. Üst fotokopi kapağını kaldırdığımda elle müdahale ettiğimde kayışın normalden serbest kaldığını fark ediyorsunuz. Kafa hareketi bu yüzden düzgün değil ve hata buradan tetikleniyor. İlk olarak arka kapağın vidalarını söküyorum. Ardından fotokopinin üst kapağını kaldırıp alt tarafta kalan vidaları alıyorum. Sol yan kapağı söküyorum. Aynı şekilde sağ yan kapağı da çıkartıyorum. Üst tarafta kalan vidaları da aldıktan sonra üst kapağı komple çıkartıyorum. Fotokopi kısmını ayırmak için flexi kabloları ve soketleri söküyorum. Burada özellikle yavaş ve dikkatli olmak gerekiyor. Bazı flexi kablolar kilitlidir. Zorlamak kırılmaya ve kalıcı arızaya yol açar. Fotokopinin üst tarafındaki küçük kapağın vidalarını söküyorum. Sağda ve solda kalan son vidaları da aldıktan sonra fotokopinin üst kısmını komple yukarı doğru alıyorum. Bu noktadan sonra yazıcı iç müdahale için tamamen hazır hale geliyor. Bu aşamada kayışı tekrar net şekilde gösteriyorum. Gördüğünüz gibi kayış olması gerektiği gibi gergin değil. Boşa düşmüş durumda. Yazıcı kafasının rahat çıkabilmesi için öncelikle bu bölgede kalan vidaları söküyorum ve bazı parçaları yerinden alıyorum. Burada kafayı hizalayan ince bir film parçası var. Bu parçayı sökerken çok dikkatli olmak gerekiyor. Zarar görürse kafa hizası bozulur.
Şimdi kayışı tutan yazıcı üzerindeki yaylı silindirden kayışı kurtarıp tamamen çıkartıyorum. Kayışa hareket veren motorun vidalarını söküyorum ve motoru arka tarafa doğru alıyorum. Biz kafayı kendi yöntemimizle söktüğümüz için normalde sökülen bazı parçaları komple almıyoruz. Bu yöntemler servis tecrübesi gerektirir. Eğer size uygun değilse veya emin değilseniz bu işlemi kesinlikle yapmanızı önermem. Kafanın daha rahat çıkabilmesi için hareket ettiği rayın vidasını da söküyorum. Bu aşamada kafayı taşıyan metal rayın bu taraftaki eğik kısmını karga, burun ve pense yardımıyla kontrollü şekilde düzeltiyorum. Normal şartlarda kafayı bu yönden çıkarmak için diğer tarafta anakartların sökülmesi ve rayın tamamen boşa alınması gerekir. Ancak bu işlem ciddi zaman ve işçilik gerektiği için biz bu yöntemi kullanıyoruz. Kafanın daha rahat çıkabilmesi ve hareket edebilmesi için hortumların üzerindeki klipsleri söküyorum. Ardından kafa üzerindeki plexi kabloların biraz daha uzaması için karşı tarafta bulunan beyaz plastik parçayı gevşetiyorum. Bu parçanın vidalarını söktükten sonra plastiği çok hafif esneterek altındaki flexi kabloyu kurtarıyorum. Bu sayede kablo biraz daha uzun hale geliyor ve kafa raydan çıkabiliyor. Bu işlem sırasında kafa üzerindeki hiçbir kabloyu sökmüyorum. Burada özellikle şunu söylemem gerekiyor. Bu yöntem standart bir yöntem değildir ve oldukça risklidir. Kasa esnekliği için yanlış yapılırsa kalıcı hasar oluşabilir. Herkesin yapabileceği bir işlem değildir. Bu işlemi yalnızca sorumluluğu tamamen üstlenenlerin yapmasını öneririm. Kafayı raydan çıkardıktan sonra boş bir alana kağıt ya da bez koyup bırakıyorum. Bu şekilde kırık parçayı daha net görüyoruz ve artık müdahaleyi rahatça yapabiliyoruz.
Bu aşamada kayışı yerinden tamamen söküyorum ve kırık parçanın bulunduğu bölgeden çıkartıyorum. Kırık plastik parçaları Japon yapıştırıcısı ile birleştiriyorum. Burada parçaların tam hizalı olması çok önemli. Kayışı yerine almaya çalışıyorum. Ancak yapıştırıcı henüz tam donmadığı için kayış araya girmiyor ve işlem zorlaşıyor. Bu yüzden yapıştırılan parçaları tekrar söküyorum. Bu sefer kayışı doğrudan yapıştırıyorum. Ardından kırık parçaları kayış yapıştıktan sonra üstüne gelecek şekilde tekrar yapıştırıyorum.
Kırık parçalar ve kayışı sabit tutmak için kullanılan metal parçaları yerine alıyorum ve vidalarını sıkıyorum. Yazıcı kafasını tekrar rayına geri takıyorum. Daha önce eğdiğimiz ray metalini eski formuna getiriyorum. Ardından kafadan ve raydan söktüğümüz parçaları geri takıyorum. Fotokopi kısmını yerine oturtuyorum. Üst kapağı ve ardından diğer kapakları da sırayla takıyorum. Yazıcıyı çalıştırıyorum.
Test için ardışık sayfalar alıyorum ve hata kodunun tamamen kaybolduğunu görüyorum.